Merhaba, öncelikle Ekonomiç kanalıma hoş geldiniz. Dolar ve altında güncel doğru bilgiler edinmek için kanalıma abone olun ve bildirimleri tamamıyla açınız. Videoyu ve konuyu tam anlamak için atlamadan izlemenizi tavsiye ediyoruz. Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamları hafta sonu da merakla takip ediliyor. Altın fiyatları için oldukça yoğun bir veri haftası geride kalırken yatırımcılar, gram altın ne kadar, gram altın düşecek mi yükselecek mi sorularını araştırıyor. Gram altın fiyatı üzerinde etkili olan ons altın toparlanma çabasına girerken altın gram fiyatı da yükselişe geçti. Analistler merkez bankaların enflasyon baskılarıyla mücadelede şahin bir duruşu tercih etmelerinin 2022 görünümünü belirsizleştirdiğini ifade etse de, böyle bir ortamda altının bir adım öne çıkarak yatırımcılara göreli bir güç gösterdiğini kaydettiler. 2020 yılının ikinci yarısında, merkez bankaları koronavirüs salgınından etkilenmiş ekonomileri ek teşvik paketleriyle desteklerken ve faiz oranları düşük seviyelerdeyken, altın fiyatları ons başına $2000 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Şunu da belirtmek isteriz ki videoyu sonuna kadar izlerseniz eğer FED toplantısında ve sonrasında yayımlanan bir Türkiye raporunun, altın ve ons altın fiyatlarında etkisinin ve paritelerimize olan etkilerini anlatıyoruz. İnsanlarımız da bu sayede nasıl yatırımlar yapılması gerektiğini anlamakta ve güvenli şekilde enflasyondan arındırılmış yatırımlara teşvikler içindir. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ekonomide son dönemde oluşan makroekonomik durum sonucunda artık teşviklerin kısılacağı ve muhtemelen birçok ekonomide çoklu adette faiz arıtımına gidileceği beklentisi hakim. Analistler piyasalarda para politikasının sıkılaştırılacağının aylardır konuşuluyor olması ve bu yönde politika geliştirilmesinin yarattığı ters rüzgarların altın fiyatlarını olumsuz etkilemediğini belirtiyor. Altın daha iyi performans gösteriyor. Son dönemde Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin altın fiyatlarına dayanak oluşturduğunun altını çizen analistler, piyasalar strese girdiğinde genellikle altın bu işten kazançlı çıkar. Hisse senedi piyasalarının bu yıla çok kötü bir performansla girdiğini görüyoruz. Piyasalarda genel anlamda bir ayı piyasası oluştuğunda ve birçok endeks aşağı yönü gösterdiğinde altın gücünü göstermek için fırsat ele geçirmiş olur. Piyasaların gerilim yaşadığı dönemlerde altın değerli metali yatırımcı portföylerinde bir denge unsuru sağlamaktadır. Bununla birlikte altın her zaman satış baskıları karşısında dayanıklı duramasa da piyasaların gerildiği ortamlarda genellikle tipik risk varlıklarından daha iyi bir performans göstermektedir şeklinde değerlendirmede bulundular. Ons altın. Oldukça güçlü gelen Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı verisi sonrası, Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde hızlı bir yükseliş meydana geldi. Veri öncesi %1.82 seviyesinde olan Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizi, veri sonrası hızlıca %1.90 seviyesine yükseldi. Bu durum değerli metalleri baskıladı ve ons altın dün veri sonrası $1814'dan $1795 seviyelerine kadar geriledi. Ons altın dün $1795 seviyesine kadar geriledikten sonra, bu düşüşün kar realizasyonu için yapılan aşırı satışlar olduğunu düşünen yatırımcıların dipten alımlara başlamasıyla yeniden toparlanmaya başladı. Yatırımcılar ons altını hızlıca $1800 seviyesinin üzerine taşıdılar. Altının ons fiyatı hafta sonu $1808'dan değerleniyor. Gram altın 1060 lira ile Aralık ayında tüm zamanların zirvesine çıkan gram altın fiyatları bir aydan fazla zamandır 770-810 lira aralığında seyrediyor. Dün 791 lirayı gören altının gram fiyatı günü 786 liradan kapatmasının ardından hafta sonu hafif yükselişte 788 liradan işlem görüyor. Altın için kritik seviyeler. Analistler altında yükseliş için $1820'ın üzerinde kalıcılık sağlaması gerektiği ifade edilirken, bu seviyelerde tutunmayı başarırsa, altının önünde güçlü direnç olarak 1838 ve ardından $1851 seviyelerinin kalacağını belirtiyorlar. Altın fiyatı için dikkat çeken değerlendirme. İngiltere merkezli broker Sucden Financial, 2022 için en son 3 aylık metaller görünümünü yayınladı.
Fed politikası ile enflasyonist baskılar arasındaki ayrışmaya odaklanan raporda, dalgalanmanın bir süre daha devam edeceği belirtildi. Ancak metallerin destek seviyelerinin de koruyacağı kaydedildi. Raporda ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın metaller, enerji ve tahıl ihracatı üzerinde olumsuz etkiler yaratarak durumu daha da kötüleştirebileceği belirtiliyor. Raporda altın fiyatları için, altının, devam eden enflasyonist baskılar ve merkez bankaların fiyat baskılarını düşük tutmak için yeterince çaba göstermediği endişeleriyle güçleneceğini tahmin ediyoruz denildi. Şirket altın fiyatları için genel bakış açılarının orta derecede yumuşak olduğunu belirtiyor. Üretim fiyatlarındaki gevşeme göz önüne alındığında enflasyonun her ay yumuşamaya başladığını ve sıkılaştırma döngüsünün yıl içinde bu yavaşlamayı daha da artıracağını tahmin eden firma altın fiyatları için 1720-1880 dolar aralığını öngörüyor. Raporda Türkiye detayı. Sucden Financial, merkez bankaları talebi hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor. Aydan aya zayıflamasına rağmen altın, rezervlerin önemli bir bileşeni olmaya devam ettiğinden Merkez Bankası tarafından desteğin devam etmesini bekliyoruz. Küresel resmi altın rezervleri, Ocak 2021'den bu yana ilk kez düştü ve Özbekistan'dan gelen büyük bir satışın ölçeği düz olabilecek bir ayda devirmesiyle Kasım ayında 21,5 ton düştü. Türkiye ve Rusya en çok satanlar arasında yer aldı. Kasım ayında net satışlara dönüşe rağmen, merkez bankaları 2021 için sağlıklı net alıcılar olma yolunda ilerliyor. Rapor, yakın vadede, bu çeyreğin odak noktasının enflasyon ve müteakip hükümetin bununla mücadele için vereceği tepki üzerinde olacağını söylüyor. Rapora göre, ABD'deki yüksek nominal faizler ve kripto para birimlerinin sürekli alımı, yatırımcıların geçen yıl altına koyduğu fonların bir kısmını daha da ortadan kaldıracak. Arkadaşlar, bu videoda gerçekten bir emek söz konusudur. Kanalımı büyütmek ve bu kanalda değerli ve düşünen insanlara sesleneceğimi düşünüyorum. Bunun için bana yardımcı olabilirsen ve bu faydanı bana çok görmezsen gerçekten memnun olacağım. Benimle kendinize değer katın, sağlıklı günler dilerim.